400 bin yıllık bir insan fosiline bakıp onun başka insan türleriyle çiftleştiğini anlayabilir misiniz? Üstelik ortada DNA bile yokken. Kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor ama 2026'da yayınlanan yeni bir çalışma ki linki aşağıda açıklamalar bölümünde tam olarak bu yapıldı. Araştırmacılar Çin'de bulunan 6 Homo erectus bireyinin dişlerini inceledi. Sonuç bu fosiller yaklaşık 400 bin yıllıktı. Ama bu kez DNA'ya değil, diş minesinde kalan antik proteinlere baktılar. Çünkü DNA zamanla bozuluyor. Ama diş minesi insan vücudundaki en sert yapı olduğu için bazı proteinleri çok uzun süre koruyabiliyor. Yani düşünsenize 400 bin yıllık bir dişte hala biyolojik bilgi saklı olabilir. Araştırmacılar daha önce hiçbir insan türünde görülmeyen özel bir protein varyantı keşfetti. AMBN A253G ve ilginç olan şey şu. Bu varyant Neandertallerde yok, Denisovalılarda yok, modern insanlarda da yok. Şimdilik sadece bu Çin Homo erectus topluluklarında görülüyor. Bu da bilim insanlarına ilk kez sağlam bir delile dayanarak şunu söyleme fırsatı veriyor. Evet, bunlar gerçekten Homo erectus. Çünkü bazı Çin fosillerinin Denisova mı yoksa Homo erectus mu olduğu yıllardır tartışılıyordu. Ama olay burada bitmiyor. Araştırmacılar ikinci bir varyant daha buldu. AMBN M273V. Ve bu varyant sadece Homo erectus'ta değil, Denisovalılarda da var. Peki bu ne demek olabilir? Muhtemelen yüz binlerce yıl önce Asya'da yaşayan farklı insan türleri karşılaştı ve melezleşti. Yani insan evrimi sandığımız kadar basit değil. Bir tür gelip diğerinin yerini almıyor. Bazen aynı dönemde yaşayan insan toplulukları birbirine karışıyor. Bugün modern insanların genomunda Neandertal DNA'sı taşıdığını biliyoruz. Bazı Asya ve Okyanusya toplumlarında ise Denisova DNA'sı var. Şimdi bu çalışma yeni bir ihtimali dile getiriyor. Belki Denisovalılardaki bazı genetik parçalar çok daha eski bir tür olan Homo erectus'tan geldi. Yani zincir şöyle olabilir. Homo erectus, sonra Denisova, sonra modern insan. Ve belki de bugün taşıdığımız küçücük bir genetik iz 400 bin yıl önce Çin'de yaşayan bir Homo erectus topluluğuna kadar uzanıyor olabilir. Belki çalışmanın en etkileyici kısmı şu. Bilim insanları eskiden yaptıkları gibi sadece kemiklerin şekline bakmıyor. Artık doğrudan moleküler bilgi okuyabiliyorlar. Hatta diş minesindeki proteinler sayesinde bu bireylerin kadın mı erkek mi bile olduğu anlaşılabiliyor. Yani küçücük bir diş parçası 400 bin yıllık bir insan hakkında inanılmaz